Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Bade'nin yalanları ortaya çıksın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Geçtiğimiz hafta yeni yıl arası nedeniyle ekranlara gelemeyen dizimiz yeni bölümüyle tekrar izleyicisiyle buluştu ve gündemi meşgul etti. Ben de bugün her zamanki gibi tek tek başlık başlık gidip yeni bölümde bizi nelerin beklediğini konuşacağım. Çünkü bu bölümde atılan adımlar birkaç karakter için yeni bir dönemin kapısını araladı. İlk olarak Nursema ile başlayalım. Önceki analizlerimde İlhami ve Rüzgar'ın gelecek bölümlerde diziye katılacağından bahsetmiştim. Bu bir tahmin değil, bilgiydi. Ancak son değişikliklerin ardından Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı ile anlaşılmadı ve oyuncu diziye dahil olmayacak. Bu durumda senaryo tarafında Nursema'nın hikayesi tamamen boşa düşmez. Aksine daha derli toplu, daha net bir hatta oturur. Ben İlhami'nin gecikmeden hikayeye dahil olacağını düşünüyorum ve Nursema ile İlhami arasında geçmişte yaşanmayan aşkın bu sefer yaşanacağını tahmin ediyorum. Nursema seyir zevki yüksek bir karakter ve senaristler de Nursema üzerinden hikaye yazmayı seviyor. Geçmişte dizi ne zaman düşüşe geçse Nursema'nın hayatına giren yeni isimlerle beraber heyecan yükselmişti. Bu sezonda benzer bir hamle görmemiz şaşırtmaz. Yani Nursema'nın önüne yeni bir yol koyup duygusal çatışmayı ve aile içi gerilimi onun üzerinden büyütmek isteyecekler. Bu hem hikayeyi diri tutuyor hem de izleyici tarafında Nursema sonunda mutlu olacak mı sorusunu sürekli canlı tutuyor. Bu noktada Asil'e ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Sezonun başından beri Asil ve Nursema arasında gitgelli sahneler izledik. Zaman zaman atıştıkları, zaman zamansa birbirlerini anladıkları anlar vardı. Asil'in Abdullah ve Ünal ailesiyle derdi olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden Nursema'yı elde etmek ve onu Ünal ailesine karşı kullanmak gibi bir niyet gündeme gelebilir. Fakat bu niyet her zaman planlandığı gibi işlemez. Nursema da öyle kolay yönlendirilebilecek bir karakter değil. Yine de Asil'in yaklaşımı Nursema'nın duygularını karıştırabilir ve ikisinin aynı masaya oturduğu her sahnede bir gerilim üretmeye devam edebilir. Burada izleyici düşünceleri çok önemli. Senaristlerin izleyici tepkilerine dikkat ettiğini biliyoruz ve yazılan hikaye buna göre şekilleniyor. Bundan dolayı ben her ne kadar İlhami ve Nursema aşkını göreceğimizi düşünsem de izleyici tepkileri Asil ve Nursema arasındaki bir aşkı da gündeme getirebilir. Yani İlhami geliyor ve hikaye bitti demeyelim. Asil tarafı hala açık kapı gibi duruyor. Bu konuda sizin düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Son bölümde Başak ve Fatih'in evliliğinin yalan olduğuyla herkes yüzleşmişti. Bu sahte evlilik çok geçmeden gerçek bir aşka dönüşecek gibi duruyor. Şu anlık ikisinin önünde bazı engeller var. Başak'ın önünde baba figürü Tuncay, Fatih'in önünde ise kaybettiği aşkı Doğa. Ben Tuncay karakterinin çok geçmeden gerçek yüzünün daha net bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tuncay'ın o ben bilirim tavrı, Başak'ı sürekli kontrol etme isteği ve her şeyi kendi istediği gibi yönetme çabası bir noktada geri tepecek. Başak'ın bu noktada iki seçenekle karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Ya Tuncay'ın çizdiği sınırlar içinde yaşamaya devam edecek ya da ilk defa gerçekten kendi kararlarını alacak. Ben ikinci seçenekten yanayım. Çünkü Başak'ın son bölümlerde daha çok kendi ayakları üzerinde durma sinyali verdiğini görüyoruz. Tuncay'ın yalanları büyüdükçe Başak'ın inancı da çatlamaya başlayacak ve bu çatlak Fatih'e doğru daha sahici bir yakınlaşmayı beraberinde getirecek. Fatih tarafında ise iş biraz daha karışık. Çünkü Fatih her ne kadar Doğa'yı unutamamış olsa da zaman ilerledikçe Başak'tan etkilenmeye başlayacak. Bu sahte evlilik senaryo gereği bir mecburiyet gibi başladı ama duygusal zemini hazır. Bu yüzden yeni bölümde Başak ve Fatih arasında daha romantik anlar görmemiz çok olası. Bir yandan da bu romantizmin üzerine Tuncay baskısı, aile tepkileri ve Doğan'ın gölgesi binecek. Yani hem tatlı hem gerilimli sahneler bizi bekliyor. Hatta ben küçük bir Kıvılcım'la birlikte ikilinin biz bunu gerçekten yaşıyoruz dediği anların artacağını düşünüyorum. Gelelim Kıvılcım ve Ömer'e. Kıvılcım son bölümde hayatında yeni bir sayfa açmak istemişti ama engellerle karşı karşıya kaldı.
Kıvılcım'ın pes etmeyeceğini ve mücadelesine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Kıvılcım karakteri ne olursa olsun kendini toparlayıp yoluna bakma çizgisini koruyor. Ancak Ömer cephesinde işleri iyice çıkmaza girdi. Bade'nin ortaya çıkıp Ömer'den hamile olduğunu söylemesi Ömer'i hem Kıvılcım'a hem de ailesine karşı zor bir durumun ortasında bıraktı. Ben Bade'nin yalanlarının bir süre daha Ömer'in aklını karıştıracağını ve Ömer'in adım adım Bade'nin tuzağına çekileceğini düşünüyorum. Çünkü burada amaç sadece bir yalanı söyleyip geçmek değil. Ömer'in kararsızlıklarını kaşımak, aile baskısını arttırmak ve Kıvılcım'la arasındaki güveni yavaş yavaş eritmek. Bu süreçte Ömer ve Kıvılcım arasındaki bağlar zayıflayacak. Hatta kopma noktasına gelecek. Kıvılcım da bundan sonra Ömer'den uzaklaşmaya ve kendi yolunu çizmeye başlayacak gibi duruyor. Ben yine aynı şeyleri yaşayacaksam tek başıma da ayakta kalırım duygusunu daha fazla göreceğiz. Ama şunu da unutmayalım. Ömer ve Kıvılcım günün sonunda yine bir araya gelecektir. Sadece bu kavuşma hemen olmayacak. Bir süre daha bu ikilinin birbirlerine olan sevgileri sınanmaya devam edecek ve ikili ciddi zorlukların içerisinde kalacak. Aralarındaki bağ kopma noktasına gelse de bir şekilde yeniden aynı noktaya dönmelerini ben olası görüyorum. Ancak bu dönüşüm bedeli olacak. Ömer'in hem kendine hem Kıvılcım'a karşı netleşmesi gerekecek. Bade'nin kurduğu düzen bozulmadan bu ilişki tam anlamıyla toparlanmaz. Şimdi son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Emir ve Çimen aralarındaki sorunları düzeltmişken Salkım yine Emir'in aklını karıştırdı ve annesine uyan Emir'in Çimen'le arası bozuldu. Yeni bölümde de Salkım'ın ve Kıvılcım'ın evlatları üzerindeki etkisi devam edecek. Emir ve Çimen her ne kadar ayrılıklar yaşasalar da birbirlerinden kopamayacaklar. Çünkü aralarında güçlü bir bağ var. Ve bu bağ her kavganın ardından onları yeniden aynı noktaya getiriyor. Ben en sonunda Emir'in tüm gemileri yakıp Çimen'e evlenme teklifi edeceğini düşünüyorum. Çimen her ne kadar bu evliliğin erken olduğunu düşünse de bu sefer Emir'in teklifini kabul edecek ve çok geçmeden ikili ailelerinin karşısına evlenme kararıyla çıkacaklar. Tabii ki bu karar açıklandığı an hem Salkım tarafında hem Kıvılcım tarafında gerilim tavan yapar. Muhafazakar aile, seküler aile çatışmasını dizimizde tekrardan izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu çatışma bazen komik, bazen de sert sahnelere dönüşüyor. İkili biz karar verdik dedikçe ailelerinin sınırları daha fazla zorlanacak. Genel toparlayacak olursam, yeni bölümde Nursema'nın hikayesi İlhami üzerinden hızlanacak ama asıl ihtimali de tamamen masadan kalkmış değil. Başak ve Fatih cephesinde sahte evlilikten gerçek duygulara doğru bir akış başlayacak. Fakat Tuncay'ın gölgesi ikilinin üstüne daha çok düşecek. Ömer ve Kıvılcım da Bade'nin kurduğu yalan düzeni ilişkiyi ciddi şekilde zorlayacak. Kopuşa gidip sonra yeniden birleşecekleri bir döneme giriyoruz. Emir ve Çimen ise kaçıp kurtulma noktasına yaklaşırken evlilik kararıyla işleri bir üst seviyeye taşıyacak.